Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 şiş çok güzel bir patik modelinin anlatımını yapacağım. Ben patiğimde 2 tane patiklik ip kullandım. Koyu mavi ve beyaz tonlarında. Şişlerimiz hanımlar 3 numara. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Daha önce birkaç gün önce 2 şiş olarak çalıştığım modelimin istek üzerine bu şekilde 5 şişini de yapmak istedim. Bu 2 şişte model sadece ön yüzdeydi. 5 şiş versiyonunda da hem patiğimin tabanında hem de üstünde modelimiz mevcut. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hanımlar çokça bir şablon soruyorsunuz. Bu şekilde normalde şablon çıkartmıyordum ama çokça sorduğunuz için patiğin şablonunu da çıkarttım. Şu anda bakın sabit tutuyorum. Ekran fotosu alabilirsiniz. Bu şekilde hanımlar, şablonumuz bu. Hemen patiğimize başlayalım. Ben her zaman olduğu gibi patiğime burun kısmından başladım. 12 ilmek olarak 12. Bu şekilde hanımlar 12 ilmeği atacağız. Ben bu başlama tekniğini hemen hemen bütün 5 şiş patik videolarımda detaylı olarak anlattım. Şimdi sil baştan yeniden gösteriyorum. Sebebi şu: bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 şiş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinize dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Sayalım kaç ilmeğimiz olmuş. 3, 6, 9, 10, 11. Bir ilmek daha atacağım. 12. 12 ilmekten sonra geri dönüyoruz. Geri döndüğümüz hanımlar arka yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Şu da sonuncu ilmeğim. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyim. Bu aşamada artık tamamen düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 şişe geçeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5 ve 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. 12 ilmeğimi 6'şar 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hanımlar, hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. 3. şişimize çıkaracağım ilmeklerimizi. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarıyorum. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerimiz sıkı olduğu için tığ yardımıyla ilmek çıkarıp şişime takıyorum. Bakın, başlangıç yerine hanımlar ilmeğin iki kanadına birden giriyoruz. İlmek çıkartıp şişimize takıyoruz. Şu 4. ilmeğim. Şu 5. Şu da 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim. 2. 3. 4. 5. Ve bir ilmek de şu kenardan girerek çıkarıyorum. 6. İpimin içinde de böyle bir düğüm çıktı. Neyse, önemli değil. Şimdi 5. şişimi aldım, örmeye başlayacağım. Hanımlar, ilk sıramızda ilmeklerimizin tamamını bir sıra boyunca düz olarak öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur: 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İlk şişimdeki 6 ilmeğimi ördüm. İkinci şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Üçüncü şişime geldim. Burada da 6 ilmeğim var. Dördüncü şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 4. şişimi de tamamladım. Böylece hanımlar bir sıra ilmeklerimizi örmüş olduk. Şimdi artırma zamanı. Artırma işlemini hanımlar, patik burnumuza şöyle baktığımız anda bu sağ ve
sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız sağ tarafta hemen. İlk 2 ilmeğimi öreceğim. Hemen ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. İlk artırmamı ilk şişimde yaptım. 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenarımız ikinci şişimizde de baktığımız anda bu sol tarafa düşüyor. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen başta sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Burada da kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de yine düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. Böylece hanımlar 4 şişimizde de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra artırma yapmayacağız. 4 şişimizdeki 7 ilmeğimizi de düz olarak öreceğiz. Yani bir sıra artırma yaparken bir sıra ilmekleri normal artırma yapmadan düz olarak örüyoruz. Bunun sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de ördüm. 3 ve 4. şişlerimdeki ilmeklerimi de yine artırma yapmadan öreceğim. Bu ilmeklerimi düz örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Böylece hanımlar bir sıra ilmeklerimizi düz olarak ördük. Tekrar artırma zamanı, bir sıra daha artırmaları size göstereceğim. 1. şişimdeyim, kenar sağ tarafta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altında hemen şuradaki ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. İkinci şişimdeyim, kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. İlk 2 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 3. şişime geldim. Kenar hemen bu başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. 4. ve sonuncu şişime geldim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi hanımlar yapacağımız işlem şu. Bir sıra 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Bu şekilde patiğimizin burnunu tamamlayacağız. Ben bu patiğimde hanımlar her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırdım. Modelimi kurdum. Dileyen her şişe 13'er ilmek de yapabilir. Dileyen 15'er ilmek de yapabilir. Örmek istediğiniz ayak numarasına göre ilmeklerinizi ayarlayabilirsiniz. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Ardından birlikte modelimize başlayalım. Evet hanımlar, ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele geçeceğim. Beyaz ipimi ekliyorum hanımlar bu sıramızda. İlmeklerimizin tamamını beyaz ipim ile öreceğim. Hemen şöyle ilk 2 ilmeği ördükten sonra ipimin ucunu mavi ipime bağlıyorum. Patiğimiz sökülmesin, sağlam olsun diye. Şöyle ilmeklerimin hepsini beyaz ile öreceğim.
Evet, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca, 2 sıra derken bir kere 4 şişimizi öreceğiz, sonra bir kere daha öreceğiz. Bu şekilde 2 sıra düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, 2 sıra ilmeklerimi beyaz ipimle düz ördüm geldim. Şimdi modelimize başlayacağız. Bu modelimiz toplamda 21 sıradan oluşuyor ve şimdi ilk sırasını yapıyoruz. Hem ön hem de arka yüze 2 tane model kuracağız hanımlar. Biri ön yüzde, diğeri de tabanda. Öncelikle ilk 4 ilmeğimi beyaz ile örerek başlayacağım. Şu 2, 3, 4. Sizler eğer her bir şişe 15'er ilmek yaptıysanız ilk 5 ilmeğinizle örerek başlayacaksınız. Yani benden 1 ilmek fazla örerek yapacaksınız. 13'er ilmek yaptıysanız da 3 ilmek örerek başlayacaksınız. Yani benden 1 ilmek eksik yapacaksınız. Model farkı bu. Geri kalan yerler aynı şekilde kurulacak. 4 tane beyaz ördükten sonra bir mavi, 2 beyaz, bir mavi, yanına 6 tane beyaz örüyorum. 3, 4, 5, 6. Tam ortaya bir tane ikinci şişimden devam ediyorum. Bir tane mavi örüyorum. Tekrardan 6 tane beyaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrardan 6 beyazdan sonra bir mavi, 2 beyaz, bir mavi. Ön yüzde modelimin ilk sırasını yaptım. Benim 3 ilmeğim kaldı. 15'er ilmek yaptıysanız burada 4 ilmek kalacak. 13'er ilmek yaptıysanız da burada 2 ilmek kalacak hanımlar. Kalan 3 ilmeğimi de örüyorum. Bakın patiğimin ön yüzünde modelin ilk sırasını yaptım. Arka yüzde de ön yüzde yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Yani burada da bakın mavi arkada uzun kalmasın diye beyazın üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Burada yine ön yüzde olduğu gibi yine ilk 4 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. Ardından bir tane mavi, 2 beyaz, bir tane mavi, 6 beyaz, 2, 3, 4, 5, 6. Tam ortaya bir tane mavi öreceğim. Ön yüzde kurduğumuz modelin aynısını tabana da kuruyoruz. Bir maviyi ördüm. Yanına 6 tane beyaz örüyorum. 4, 5, 6. Hemen buraya bir mavi, 2 beyaz, bir mavi. Bakın burada da son 3 ilmeğim kaldı. Kalan 3 ilmeğimi beyaz ipimle örüyorum. Modelimizde birinci sırayı hem üstte hem de tabanda bitirmiş olduk. Geldik şimdi modelimizde ikinci sıramıza. Bu sıramızda da hanımlar ilk 5 ilmeğimi mavi öreceğim. Hatta mavi ip arkada uzun kalmasın diye bir ilmek ördükten sonra mavimi beyazın üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5. 5 tane beyazımı ördükten sonra bir mavi, bir beyaz, bir mavi örüyorum. Şimdi araya 5 tane beyaz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 beyazdan sonra 3 tane mavi. Şu birinci mavim, şu ikinci mavim, şu da 3. Tekrardan beyazımı alıyorum. 5 beyaz. 1, 2, 3, 4, 5. Yeniden mavimi aldım. Bir mavi, bir beyaz, bir maviyi örüyorum. Kalan 4 ilmeğim beyaz ile örülüyor. Ön yüzde modelin ikinci sırasını tamamladık. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Burada da yine ön yüzde yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Ön yüzde ne yapmıştık? İlk 5 ilmeği beyaz ile örmüştük. Burada da ilk 5 ilmeği beyaz ile öreceğiz. Şu birinci ilmeğim, maviyi yine beyazın üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5. Ardından bir mavi, bir beyaz, bir mavi. Hemen yanına 5 tane beyaz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar mavimi alıyorum. Ortaya 3 tane mavi öreceğim. Şu birinci mavim, şu ikinci mavim, şu da üçüncü. 3 maviden sonra tekrar beyazımı alıyorum. 5 beyaz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar maviyi aldım. Bir mavi, bir beyaz, bir mavi. Kalan 4 ilmeğim beyaz ile örülüyor. Arka yüzde de ikinci sırayı tamamladık. Geldik hanımlar ön yüze. Yine mavimi şöyle
beyazın üzerinden atlatarak yakınlaştırdım. Bu sıramızda ilk 6 ilmeğimi beyaz ile örerek başlayacağım. 3. sıramız hanımlar. 3. sıramızda ilk 6 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. 4, 5, 6. Ardından şöyle mavi ipimi elime aldım. 2 mavi, 1 beyaz, 1 mavi. Yanına 2 tane daha beyaz örüyorum. Bu defa ortaya 5 mavi öreceğim. 5 ilmek mavi. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrardan 2 tane beyaz örüyorum. Şu birinci beyazım. Şu da ikinci. 1 mavi, 1 beyaz. Yanına 2 tane daha mavi örüyorum. Kalan 5 ilmeğim beyaz ile örülüyor. 2, 3, 4, 5. Ön yüzde modelin 3. sırasını yaptık. Arka yüzde de yine ön yüzde yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Ön yüzde ilk 6 ilmeği beyaz ile örerek başlamıştık. Yine ilk 6 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. 4, 5, 6. Ardından mavimi aldım. 2 mavi, 1 beyaz, 1 mavi, 2 beyaz örüyorum. Tam ortaya bu defa 5 tane beyaz mavi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar beyaz ipimi alıyorum. 2 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz. Hemen yanına 2 tane mavimi örüyorum. Kalan 5 ilmeğim beyaz ile örülüyor. Hatta mavi uzun uzadıya kalmasın diye bakın beyazın üzerinden atlatarak ip geçişlerine yakınlaştırıyorum. Hanımlar 3. sırayı hemen arka yüzde tamamladık. Anlaşılacağı üzere patiğimizin üst bölümünde yaptığımız işlemin aynısını tabanda da yapıyoruz. Hani bu nedenle videonun devamında artık tabanı göstermeyeceğim. İlk 2 şişte yaptığımız modelin aynısını tabandaki 2 şişte de yapıyoruz hanımlar. Bakın mesela 3. sırada 6 tane beyaz ile başladık. Tabanda da yine 6 tane beyaz ile başladık. Ardından 2 tane mavi ördük. Buraya da 2 tane mavi. 1 beyaz ördük. Bakın buraya da 1 beyaz ördük. Yanına 1 mavi. Buraya da 1 mavi. Hani aynı işlemi tekrar ediyoruz. Şimdi hanımlar geldik modelimizde 4. sıramıza. Bu sıramızda yine ilk 4 ilmeğimi beyaz ile örerek başlayacağım. 1, 2, 3, 4. 4 beyazdan sonra şöyle mavimi elime alıyorum. Buraya 4 tane mavi öreceğim. 1, 2, 3, 4. Hemen yanına 1 beyaz örüyorum. 1 mavi, 1 beyaz. Bu defa ortaya 7 tane mavi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane maviden sonra tekrar beyazımı aldım. 1 beyaz. Bakın ip geçişlerinde arkalarda biraz serbest bırakalım. Patiğimiz gergin durmasa modelimiz güzel düşsün. 7 maviden sonra 1 beyaz ördüm. Yanına 1 mavi. Tekrar 1 beyaz. Yanına 4 tane mavimi örüyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi 3 ilmeğim kaldı. Kalan 3 ilmeğimi beyaz ile örüyorum. 4. sıramızı ön yüzde tamamladık. Tabanda da yine 4. sıramızda ön yüzde olduğu gibi yapacağız. Yine ilk 4 ilmeği beyaz ile öreceğiz. Yanına 4 mavi. Hani burada uyguladığımız işlemin aynısını tabana da uygulayacağız hanımlar. Şimdi tabandaki modelimizi de üst tarafta olduğu gibi örelim gelelim. Evet hanımlar tabanımızı ördüm. Yeniden bakın ön yüzdeyiz. Modelimizde 5. sıradayız. Bu sıramızda ilk 8 ilmeğimizi beyaz ile öreceğiz. 1, 2, hatta mavi arkada uzun uzadıya kalmasın diye şöyle yakınlaştıracağım yine. Şu 3. beyaz ilmeğim 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane beyazdan sonra şöyle mavimi alıyorum. 2 tane mavi örüyorum. 1 beyaz. Ortaya yine 7 tane mavi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 maviden sonra tekrar beyazımı alıyorum. 1 tane beyaz örüyorum. Ve yanına 2 tane mavi örüyorum tekrardan. 2 tane mavi. Şimdi kalan 7 ilmeğimi de beyaz ipimle öreceğim. Hemen yarım ilmek almışım. Şu 2. mavimi yeniden örüyorum.
Kalan 7 ilmeğimi de beyaz ipim ile örüyorum. Yine hanımlar burada bakın mavi arkada uzun kalmasın diye böyle atlatarak gitmeyi unutmayalım. Bu şekilde ön yüzde modelimizi yaptık. Şimdi tabanda da yine aynı işlemi uygulayacağız. Yine ilk 8 ilmeği beyaz ile öreceğiz. Modelimizi aynı şekilde üst tarafta olduğu gibi yapacağız. Tabanımızı da üst bölümde olduğu gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 6. sıradayız. Bu sıramızda da ilk 6 ilmeğimizi beyaz ile örerek başlayacağım. Şu birinci ilmeğim. Hatta maviyi yine şöyle yakınlaştıracağım. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane beyazdan sonra şöyle mavimi alıyorum. 4 tane mavi örüyorum. 1, 2, 3, 4. Hemen yanına bir tane beyaz. Ortaya yine 7 tane mavi öreceğim. 1, 2, 3. İkinci işimden devam ediyorum. 4, 5, 6, 7. Tam ortaya bir tane beyaz öreceğim. Şöyle bakın arkada beyaz ipimi esnek bırakıyorum. Bir beyazdan sonra tekrardan 4 tane mavi. Hanımlar çok dikkat etmemiz gereken nokta arkadaki ip geçişlerinde bakın şu ipler esnek gevşek kalsın. 4 tane maviden sonra şişimde kalan 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 6. sıramızda böyleydi. Tabanımızdaki modelimizi de üst tarafta olduğu gibi aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 7. sıramızdayız. Bu sıramızda da ilk 10 ilmeğimi beyaz ile öreceğim. 1, 2, 3, 4. Yine mavimi yakınlaştırmak istiyorum. Şöyle beyazımın üzerinden atlattım. 5. beyaz ilmeğim 6, 7, 8, 9, 10. 10 beyazdan sonra mavimi alıyorum. Bir tane mavi örüyorum. Yanına bir beyaz. 2 mavi. Hemen 2 maviden sonra bir beyaz. Tekrar 2 mavi. Bir beyaz. Ve yanına bir tane mavi örüyorum. Şişimde 9 ilmeğim kaldı. Kalan 9 ilmeğimi de beyaz ipimle örüyorum. 7. sıramızda böyleydi. Bakın yine mavimi beyazın üzerinden atlatarak yakınlaştırarak götürüyorum hanımlar. Bu şekilde. Sık sık yakınlaştırmayı unutmayalım böyle. Şimdi 7. sıramızı patiğimizin taban modelinde de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 8. sıramızdayız. Bu 8. sıramızda ilk 7 ilmeğimi beyaz ile örerek başlayacağım. 7 tane beyaz. Şu 1, 2, yine mavimi yakınlaştıracağım. Bakın beyazın üzerinden atlatıyorum. 3. beyazım 4, 5, 6, 7. 7 ilmek beyazımı ördüm. Şimdi mavi ipimi elime alıyorum. 3 ilmek mavi. 1, 2, 3. 3 maviden sonra bir beyaz, bir mavi, bir beyaz, bir mavi. İkinci işimden devam ediyorum. Bir beyaz, bir mavi, bir beyaz, bir mavi, bir beyaz ve 3 tane mavi örüyorum. Şişimde kalan 6 ilmeğimi de beyaz ipimle örüyorum. 8. sıramızda bu şekilde yapılıyor. Patiğimizin taban bölümünde de 8. sıramızı aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi 9. sıramızı yapacağız. Bu sıramızda ilk 6 ilmeğimi beyaz ile örerek başlayacağım. Yine şöyle mavimi yakınlaştırdım. Beyazın üzerinden atlattım. 6 ilmek beyaz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ardından mavimi alıyorum. Buraya 5 tane mavi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 maviden sonra bir beyaz, bir mavi, ortaya 3 tane beyaz öreceğim. 1. İkinci işimden devam ediyorum. Şu ikinci beyazım, şu da 3. Hemen yanına bir tane mavi ördüm. Bir tane beyaz ve 5 tane daha mavi örüyorum. 3, 4, 5. Şişimde 5 ilmeğim kaldı. Kalan 5 ilmeğimi de beyaz ipimle örüyorum. 9. sıramızda bu şekildeydi.
Şimdi tabandaki 9. sıramızı da ön yüzde olduğu gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 10. sıradayız. Bu sıramızda da ilk 5 ilmeğimi beyaz ile örerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle mavi ipimi alıyorum. 5 beyazdan sonra 7 tane mavimi öreceğim. Birinci mavim 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 maviden sonra bir beyaz örüyorum. 3 mavi. Birinci maviyi ördüm. Şu ikinci mavim. Şu da 3. Yanına bir tane daha beyaz örüyorum. Ve tekrardan 7 tane mavi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beyaz ipimi aldım. Kalan 4 ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. 10. sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Patiğimizin tabanında da yine aynı işlemi yapalım gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 11. sıradayız. Yine mavi ipimi şöyle yakınlaştıracağım. Buraya 4 ilmek beyaz örerek başlıyorum. 4 beyaz ördüm. Ardından mavimi alıyorum. 5 tane mavi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Beyazımı alıyorum. Yanına 4 beyaz. 1, 2, 3, 4. 4 beyazdan sonra hanımlar bir mavi, bir beyaz, bir mavi örüyorum. Tekrardan yanına 4 beyaz. 1, 2, 3, 4. Tekrar mavimi aldım. 5 tane mavi öreceğim. 3. mavim, şu 4. 5. 3 ilmeğim kaldı. Kalan 3 ilmeğimi de beyaz ile örüyorum. 11. sıramızda böyle. Tabanımızı da yine üst bölümde olduğu gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 12. sıramızdayız. Bu sıramızda ilk 5 ilmeğimi beyaz ile örerek başlıyorum. 2, 3, 4, 5. Şimdi mavimi aldım. 7 tane mavi öreceğim. Şu birinci mavim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 maviden sonra bir beyaz örüyorum. 3 tane daha mavi öreceğim. 1, 2, 3. Tekrardan yanına bir tane beyaz örüyorum. Yeniden 7 tane mavi. 3, 4, 5, 6, 7. Kalan 4 ilmeğimi de beyaz ile örerek 12. sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde. Arka yüzde de yine ilmeklerimizi ön yüzde olduğu gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzde ve 13. sıradayız. Bu sıramızda ilk 6 ilmeğimi beyaz ile örerek başlayacağım. Tekrar mavimi şöyle yakınlaştırıyorum. 6 beyaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar mavimi alıyorum. Buraya 5 tane mavi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 maviden sonra bir beyaz, yanına bir mavi, ortaya 3 tane beyaz öreceğim. Şu birinci beyazım. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu ikinci beyazım. Şu da üçüncü. 3 beyazdan sonra tekrar bir tane mavi ördüm. Ve yanına bir tane beyaz örüyorum. Tekrardan 5 mavi. 1, 2, 3, 4, 5. Kalan 5 ilmeğimi de beyaz ipimle örüyorum. 13. sıramızı böylece tamamlamış oluyoruz. Arka yüzde de yine ilmeklerimizi aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 14. sıradayız. Bu sıramızda ilk 7 ilmeğimi beyaz ile örerek başlayacağım. Şu birinci ilmeğim, hemen mavi yine yakınlaştıracağım hanımlar. Şu ikinci beyazım. 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar mavi ipimi şöyle elime alıyorum. 3 mavi öreceğim. 1, 2, 3. Yanına bir beyaz, bir mavi, bir beyaz, bir mavi. İkinci şişimden devam ediyorum. Bir beyaz, bir mavi, bir beyaz, bir mavi,
bir beyaz ve 3 tane mavi. Tekrar beyaz ipimi aldım. Kalan 6 ilmeğimi de beyaz ipim ile örüyorum. 14. sıramızda bu şekildeydi. Şimdi tabanımızı da yine aynı şekilde ön yüzde olduğu gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 15. sıradayız. Bu sıramızda ilk 10 ilmeğimizi beyaz ile örerek başlayacağız. 10 ilmek beyaz. 1, 2, 3, 4. Hatta maviyi yine şöyle yakınlaştıralım. Uzun kalmasın arkada. Şu 5. beyazım. 6, 7, 8, 9, 10. 10 beyazımı ördüm. Mavimi alıyorum. Bir mavi, bir beyaz, 2 mavi, bir beyaz, 2 mavi, bir beyaz ve bir tane mavi örüyorum. Tekrar beyazımı aldım. Şişimde kalan 9 ilmeğimi beyaz ipim ile örüyorum. Hatta yine maviyi şöyle yakınlaştırarak gidelim. Bu şekilde. 15. sıramızda böyleydi. Tabanımızda yine aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 16. sıramızdayız. Bu sıramızda da şöyle hesapladığımız anda ilk 6 ilmeğimi beyaz ile örerek başlayacağım. Yine şöyle maviyi yakınlaştırarak getiriyorum. 6 beyaz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen yanına şöyle mavimi aldım. 4 mavi. 1, 2, 3, 4. mavim. Yanına bir tane beyaz örüyorum. Ortaya 7 tane mavi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yanına bir tane beyaz örüyorum. Bir beyazdan sonra tekrar 4 tane mavi. 1, 2, 3, 4. Kalan 5 ilmeğimi de beyaz ipim ile örüyorum. 16. sıramızı böylece tamamlıyoruz. Yine patiğimizin arka bölümünde de aynı işlemi yapalım gelelim. Evet hanımlar, modelimizde 17. sıramıza geldik. Bu sıramızda ilk 8 ilmeğimi beyaz ile örerek başlayacağım. 1, 2, şöyle yine mavimi yakınlaştıracağım hanımlar. Şu 3. beyazım. 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane beyazımı ördüm. Hemen mavimi alıyorum. Buraya 2 tane mavi öreceğim. 2 mavi. Yanına bir beyaz. Ortaya yeniden 8 tane mavi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pardon, 7 tane beyazım, mavimi ördüm. Hemen yanına bir tane beyaz öreceğim. Bir beyazdan sonra 2 tane daha mavimi örüyorum. 2 mavimi de ördüm. Şimdi kalan 7 ilmeğimi de beyaz ipimle düz olarak örüyorum. 17. sıramızı da böyle tamamlıyoruz. Yine mavimi şöyle bakın atlatarak götürüyorum. Şimdi tabandaki modelimizi de yine üst bölümde olduğu gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, modelimizde şimdi de 18. sıradayız. Bu sıramızda ilk 4 ilmeğimi beyaz ile örerek başlayacağım. Şöyle mavimi yine yakınlaştırdım. 4 beyaz. 1, 2, 3. Şu 4. beyaz ilmeğim. Ardından mavimi alıyorum. 4 mavi. 1, 2, 3, 4. Yanına bir tane beyaz. Bir tane mavi. Yanına bir tane daha beyaz örüyorum. Tam ortaya hanımlar yine 7 tane mavi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrardan beyazımı alıyorum. Bir beyaz. Şöyle bir mavi. Bir beyaz. 4 tane daha mavi. 1, 2, 3, 4. Kalan 3 ilmeğimi de beyaz ipim ile örüyorum. 18. sıramız da böyleydi. Tabanımızı da aynı şekilde örelim gelelim.
Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 19. sıramızdayız. Bu sıramıza da ilk 6 ilmeğimi beyaz ile örerek başlayacağım. Şu birinci ilmeğim, yine mavimi yakınlaştırayım hanımlar. Şu ikinci beyazım 3, 4, 5, 6. Buraya şimdi 2 tane mavi öreceğim. 2 mavi, 1 beyaz, 1 mavi, yanına 2 tane beyaz örüyorum. Bu defa ortaya 5 tane beyaz. 1, 2, 5 tane mavi. Daha doğrusu kusura bakmayın. Şu üçüncü mavi. 4, 5. Tekrardan şöyle beyazımı alıyorum. 5 maviden sonra 2 beyaz, 2 beyaz, 1 mavi, 1 beyaz, 2 mavi. Kalan 5 ilmeğimi de beyaz ipimle örüyorum. 19. sıramızı böyle tamamlıyoruz. Hatta şöyle maviyi de yakınlaştırarak götürüyorum. Tabanımızı da aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 20. sıradayız. Bu sıramızda ilk 5 ilmeğimi beyaz ile öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane beyazdan sonra mavimi alıyorum. 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi ördüm. Buraya 5 tane beyaz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Ortaya 3 tane mavi. Şu birinci mavim, şu ikinci mavim, şu da 3. Tekrardan 5 beyaz. 1, 2, 3, 4, 5. Yeniden mavimi aldım. 1 mavi, 1 beyaz, 1 mavi. Kalan 4 ilmeğim de beyaz ile örülüyor. 20. sıramız da bu şekildeydi. Tabanımızı da yine aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi modelimizde 21. ve sonuncu sıramızı yapacağız. Bu sıramızda da ilk 4 ilmeğimi beyaz ile örerek başlayacağım. Yine maviyi şöyle yakınlaştırdım. 4 beyaz, 1, 2, 3, 4. Ardından 1 mavi, 2 beyaz, 1 mavi. Ortaya 6 tane beyaz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 beyazdan sonra bir tane mavi öreceğim. Tekrardan 6 tane beyaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeniden bir mavi, 2 beyaz, bir tane daha mavi örüyorum. Kalan 3 ilmeğim beyaz. Tabanımızı da yine aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı da ördüm. Modelimizi tamamladık. Patiğimizin ön yüzü ve arka yüzü işte bu şekilde. Gördüğünüz gibi model bitti. Şimdi yapacağımız işlem şu: mavi ipimiz bekleyecek. İlmeklerimizin tamamını yine beyaz ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Bu şekilde. Hanımlar, şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca beyaz ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi 2 sıra boyunca beyaz ipimle düz ördüm geldim. Şimdi beyazımı bıraktım. İlmeklerimin tamamını alttan mavi ipime aldım. Mavi ile örüyorum. Bu defa da ilmeklerimizin tamamını mavi ile örüyoruz. Artık beyaz ipi de kesip buraya bağlayabiliriz hanımlar. Çünkü patiğin devamında artık beyazı kullanmayacağız. Bakın ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. Şimdi 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 3 sıra boyunca 3 kere 4 şişimizde dolanacağız. 3 sıra mavi ipimiz ile örelim gelelim. Sonra bilek ayrımını yapalım. Evet hanımlar, 3 sıra boyunca ilmeklerimi mavi ipimle düz ördüm geldim. Şimdi bilek ayrımını yapacağız. Öncelikle hanımlar ilk şişimdeyim. Son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Şişimde, ilk şişimde son bir ilmek kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Birinci şişimdeki son ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeğimi şöyle birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Bilek ayrımında böyle ilmekleri yer değiştiriyoruz hanımlar. Sebebi şu: bilek ayrımı, yani burası
daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin bu yanlarına geçmiş bulunuyoruz. Ben patiğimin bu kenarlarına 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Öncelikle diğer şimdiden örmeye devam edeceğim. Bilek bölümündeki ilk 7 ilmeğimi haroşa, bunları düz örüyorum. 5 oldu. 6, 7. 7 haroşamı ördüm bilek bölümüne. Diğer ilmeklerimi de yine ön yüzdeyim. Düz örmeye devam edeceğim. Hanımlar, artık patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunmaktayız. Arka bölümde ön yüzde düz örgü, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Şu anda ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi düz örüyoruz. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde de arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters öreceğiz. Sadece kenarlardaki 7'şer ilmek haroşalarımızı ben örgümün her iki tarafında da düz örgü örerek elde ediyorum. Hanımlar, sizler haroşalarınızı örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de oluşturabilirsiniz. Sonuncu şişime geldim. Yine burada da ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın hanımlar, son 7 ilmeğim haroşa bilek bölümündeyim. Bunları da yine düz olarak örüyorum haroşalarımı. Arka yüzde de yine haroşaları düz öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın bilek ayrımına kadar geldik. Yapacağımız işlem şu. Bilek ayrımına kadar örüyoruz, geri dönüyoruz. Örüyoruz, geri dönüyoruz. Şimdi geri döndüm. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğim haroşa düz olarak öreceğim. 3 oldu. 4, 5, 6 ve 7. Bakın, burada bir diş haroşamız oluştu. Devamında gelen diğer ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Patiğimizin arka bölümünde hanımlar yapacağımız işlem sadece bundan ibaret. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlardaki haroşalarımızı haroşa olarak öreceğiz. Yapacağımız işlem bundan ibaret. Başka gösterilecek, anlatılacak herhangi bir model, herhangi bir detay yok. Tabanımdaki bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Son şişime geldim. Yine ters örmeye devam ediyorum burada da. Bakın, son 7 ilmeğim kaldı. Haroşa olduğu için bilek bölümündeki son 7 ilmeğimi düz öreceğim hanımlar. Bilek ayrımına geldik. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Bilek ayrımına kadar örüyoruz. Bakın, geri dönüyoruz. Devam edeceğim yine. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 7 haroşamı düz örüyorum yine. Ön yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi de düz örmeye devam ediyorum. Patiğimizin arkası bundan ibaret hanımlar. Şöyle baktığımız anda şu kenarlarımızda birer diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, ben bu patiğimin şu kenarlarına, buralara toplamda haroşa sıralarını sayacak olursak 16 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre 16 sıra haroşa tam denk geldi. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken lütfen ayağınıza bir giyin, deneyin, ölçün. Patiğinizin arka bölümünü şu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte kendi ölçülerimize göre patiğimizin arkasını örelim, gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, ben patiğimin arka bölümünü tamamladım ve geldim 16 sıra haroşamı ördüm. Bu aşamada bilek ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için ilmeklerimin hepsi bakın dümdüz duruyor. Böyle tek şişte toplanacak duruma geldim. Ben bu aşamada ön yüzden baktığımız anda sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Bu bölümde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. 7 haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. Şu 8. ilmeğim, pardon, şu 7. haroşa ilmeğimdi. Şu 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
İlk 23 ilmeğimi normal ördüm. 24. örerken şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. Keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştım. Canımlar, topumuz için orta kısma baktığım anda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Kesim yaptım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Son 7 ilmeğime geldim. Düz örüyorum ilmeklerimi, haroşalarımı. Tekrardan geri dönüyoruz hanımlar. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. de kesim yapacağız. 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. de öndeki ikisini alıyorum. Keserek örüyorum. Bir önceki sırada bu arada 7 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda kesimden sonra 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık, geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 ilmek örüp 24. örerken kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu ördüm ve geldim. İlk başta bu sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerimden sonra sağ şişimde de 24 ilmek kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Ben tığ ile kolay kesim yapabiliyorum. Elime tığımı aldım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini birlikte topluyorum. Sonraki kesimlerimi de şu şekilde yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilk ilmeğin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki şişimizdeki ilmek sayısı da eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz aynı anda bitecek ve her iki patiğimizin kesim yönü de aynı tarafta oluyor hanımlar. Hani sağ patiğinki sağ tarafta, sol patiğinki sol tarafta gibi değil. Zaten gizli kesim olduğu için kesim yeri çok da belli olmuyor. Bu şekilde. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son bir ilmeğim kaldı. Yine önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci şişindeki ilmeğimi alıyorum. Tığımdaki 3 ilmeğin 3'ünü birden topluyorum. Buraya 2 tane de sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen topuğumuza bakmadan önce ipimizin ucunu bir güzel gizleyelim. Şöyle sıkılayarak buraya ipimin ucunu gizliyorum. Hemen bakalım topuğumuza. İşte hanımlar, topuğumuz bu şekilde. Tek taraflı, çok düzgün, temiz oluyor. Hemen hanımlar patiğimizi bitirdik. Bir de manken ayağıma da giydireyim. Bir de ayaktaki duruşuna da birlikte bakalım. Çok güzel, hoş, zarif bir model oldu hanımlar. 2 şiş olarak yapmıştım. Bayağı bir talep geldi. O yüzden 5 şişini de bu şekilde yapmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Evet. İşte hanımlar, patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Hem tabanımızda hem de üstünde modelimiz var. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.